Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte 2 şiş dikişsiz patik yapacağız. Ben patiğimde krem, sarı ve yeşil olmak üzere 3 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelimiz şöyle. Çok güzel, çok şık, çok zarif bir model oldu hanımlar. Patiğimizin tabanı, topuğumuz, kenarları hiçbir yerinde dikişimiz yok. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38, 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Daha büyük yapmak isteyenler bakın şurada haroşa sıralarımız var. Ben buraya 23 sıra haroşa ördüm. Daha büyük yapmak isteyenler buraya 26 sıra haroşa örebilir. 40-41 numara yapmak isteyenler. Daha küçük yapmak isteyenler de 35-36 numara gibi buraya 20 diş haroşa örebilirler. Hemen patiğimi kenara bırakıyorum. Kaç numara yapacak olursak olalım başlangıç sayılarımız aynı. Kenar bölümünden başlıyoruz. 22 ilmek olarak. 22 ilmek atacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde 22 adet ilmek atalım gelelim. 22 ilmeğimi attım. Hemen şu kenarımıza düğüm atacağım. Patiğimizde baştan sona haroşa örgü yapacağız hanımlar. Ben örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz yani haroşa olarak örüyorum. Baştan sona bu şekilde düz örgü uygulaması yapacağım modelimde. Evet, sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyorum, ön yüzdeyim. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Bakın bu ön yüzde bir diş haroşamız oluştu. Şimdi tekrar sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örüyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim, gelelim. Evet, sıra sonuna geldim. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de kenar ilmeğimi aldıktan sonra yine ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Bu şekilde ön yüzde düz, arka yüzde düz örüyoruz. Bir diş haroşa düşüyor. 2 sıra örünce bir diş haroşa oluyor. Evet, sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Şöyle bakınca hanımlar burada 2 diş haroşamız oluştu bile. Dediğim gibi ben patiğimin şu kenar bölümüne 23 diş yani 23 sıra haroşa ördüm toplam. Büyük yapmak isteyenler 26, küçük yapmak isteyenler 20 diş haroşa örebilir. Şimdi hep birlikte bu kenar bölümdeki haroşalarımızı tamamlayalım, ardından buluşalım. Evet hanımlar, 23 diş yani 23 sıra haroşamı ördüm ve geldim. Şimdi krem ipimi ekleyeceğim. Bir diş haroşa da krem ipim ile öreceğim. Şöyle krem ipimi ekliyorum buraya. Renk geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örerek başladım. Hemen ikinci ilmeğimi de ördükten sonra krem ipimin ucunu düğümleyeceğim buraya. Bir diş haroşa öreceğiz hanımlar. Yeşilimiz beklesin kenarda. Şöyle. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi krem ipimiz ile örelim. Ardından geri döneceğiz. Arka yüzde de yine tekrar örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, bir diş haroşama ördüm geldim. Şimdi patiğimizin şu kenar bölümündeki yeşil desenimizi yapacağız. Bu modelimiz 13 sıradan oluşuyor. Şimdi ön yüzde modelde birinci sıradayız. Bu sıramızda o ilk 14 ilmeğimi krem ile örüyorum. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5. Şu yeşil ipimi de atlatarak götürüyorum. Bakın kremin üstünden atlatarak. Şu 6. ilmeğim 7, 8, 9, 10. Tekrardan şöyle yeşilimi atlatıyorum. 11, 12, 13, 14 ilmek kremimi ördüm. Yeşilimi alıyorum. 6 ilmekte yeşil öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Kalan 2 ilmeğimi örmüyorum, geri dönüyorum. Modelin ilk sırası bu şekildeydi. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz. İlk ilmeğimi düz örerek başladım. Yeşil ilmeklerimi yeşil ipim ile örüyorum. Bakın renk geçişi yaparken yeşilimi arkada bırakıp şöyle çaprazlamasına kremimi aldım. Kalan ilmeklerimi de krem ipim ile örüyorum.
Ön yüzde ve arka yüzde modelin birinci sırasını bu şekilde oluşturduk. Ön yüzde model kurulumu yapıyoruz. Arka yüzde de ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz. Tekrar geri döndüm. Ön yüzde modelde ikinci sıram. Bu sıramızda 15 ilmek krem öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 kremi ördüm. Yeşilimi alıyorum. 4 ilmek de yeşil öreceğim. 1, 2, 3, 4. Kenarda kalan bu 3 ilmeği örmüyoruz. Geri dönüyoruz. Arka yüzde yine ilmekleri gördüğümüz renklerle öreceğiz. Tekrar ilk ilmeğimi düz örerek başladım. Yeşil ilmeklerimi yeşil ipimle örüyorum. Şöyle çaprazlamasına renk geçişimi yaptım. Krem ilmeklerimi de krem ipim ile örüyorum. Arka yüzde ikinci sıramızı da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Tekrardan geri döndüm. Ön yüzde modelde üçüncü sıramız. Bu sıramızda hanımlar 12 ilmek krem öreceğim. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şöyle yeşil ipimi çaprazlamasına yine elime alıyorum. 6 ilmek yeşil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ardından geri döneceğiz hanımlar. Arka yüzde yine ilmekleri gördüğümüz renklerle örüyoruz. Yeşil ilmeklerimizi yeşil ipimiz ile, bakın çaprazlamasına renk geçişimi yaptım şöyle. Krem ilmeklerimizi de krem ipim ile örüyorum. Tekrar ön yüze geçtik. Modelde dördüncü sıramız. Bu sıramızda 13 ilmek krem öreceğim. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yeşilimi alıyorum. 4 ilmek de yeşil. 1, 2, 3, 4. Bakın her defasında kenarda birer ilmek bırakıyoruz. Şimdi geri döneceğiz hanımlar. Arka yüzde yapacağımız model kurulumu falan yok. Arka yüzde ilmekler gördüğümüz renklerle örülecek. Kremler krem ile, yeşiller de yeşil ile. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmekleri örelim, ön yüzde buluşalım. Evet, şimdi tekrardan ön yüzde modelde 5. sıradayız. 10 ilmek krem öreceğim. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeşil ipimi alıyorum. 6 ilmek de yeşil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonra geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet, arkada ilmekleri ördüm. Ön yüzde modelde 6. sıramız. 11 ilmek krem örüyorum. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yeşil ipimi alıyorum. 4 tane de yeşil. 1, 2, 3 ve 4. Sonra geri dönüyoruz. Yine arka yüzde ilmeklerimizi örelim, gelelim. Evet, arkada ilmeklerimi ördüm. Şimdi ön yüzde modelimizde 7. sıradayım. 8 tane krem örüyorum. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeşilimi alıyorum. 6 tane de yeşil. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Geri dönüyoruz hanımlar. Yine arka yüzde ilmeklerimizi örelim, gelelim. Evet hanımlar, ön yüzde modelde 8. sıradayız. 9 krem örüyorum. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yeşilimi alıyorum. 4 ilmek de yeşil. 1, 2, 3, 4. Geri dönüyorum. Arka yüzde yine ilmeklerimizi örelim, gelelim. Evet, arkada ilmeklerimi ördüm. Ön yüzde modelde 9. sıramız. 6 krem örüyorum. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeşilimi alıyorum. 6 ilmek de yeşil örüyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Ardından geri dönüyorum. Yine arka yüzde ilmeklerimizi örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet, yeniden ön yüzde modelde 10. sıradayız. 7 krem öreceğim. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
4 tane de yeşil. Yeşilimi alıyorum. 1, 2, 3, 4. Geri dönüyorum. Yine arka yüzde ilmekleri örüp ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde ön yüzde 11. sıradayız. 11. sıramızda 4 krem örüyorum. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4. Yeşilimi aldım. 6 ilmek de yeşil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar geri dönüyoruz. Yine arka yüzde ilmekleri örüp gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzde 12. sıradayız. 5 krem öreceğim. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5. Yeşil ipimi alıyorum. 4 tane de yeşil. 1, 2, 3 ve 4. Tekrar geri dönüyoruz. Yine arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz. 11. sıramızda, 12. sıramızda bu şekildeydi. Şimdi ön yüzde 13. sıramızı, yani sonuncu sıramızı yapacağız. Ön yüzde bu defa son sıramızda 2 krem örüyorum. Kenar ilmeği 1 ve 2. 6 tane de yeşil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Geri dönüyorum. Yine arka yüzde ilmeklerimizi örüyoruz gördüğümüz renklerle. Bu ilk yaprak desenini kenardaki tamamlamış olduk hanımlar. Kalan 2 ilmeğimi de ördüm. Şöyle bakın, ilk yaprak desenimiz bu aşamada tamamlandı. Şimdi hanımlar buraya krem ipimiz ile bir diş haroşa öreceğiz. İlmeklerin tamamını, 22 ilmeğin tamamını sıra sonuna kadar öreceğiz. Ardından arka yüzde de yine düz öreceğiz. Bir diş haroşa olacak. Ben bu aşamada yeşil ipimi keseceğim. Şuradayken tekrar ekleyeceğim. Arkada uzun uzun kalmasın diye. Şimdi buraya yeşil ipimiz, krem ipimiz ile bir diş haroşamızı örelim. Ardından buluşalım. Evet, bir diş krem haroşamı ördüm geldim hanımlar. Şimdi ortadaki bu sarılı desenimizi yapacağız, bu çiçek modelini. Bu modelde 9 sıradan oluşuyor. Şimdi modelimizde 1. sıradayız. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 8 ilmek krem öreceğim. 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8. Sarı ipimi ekliyorum. 8 ilmek de sarı öreceğim buraya. 1, 2, hemen sarı ipimin ucunu düğümleyeceğim. Patiğimiz sökülmesin diye. 2 sarım oldu. Devam ediyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalan ilmeklerimi örmüyorum. Geri döndüm. Arka yüzde yine ilk ilmeğimi düz örerek başlıyorum. İlmeklerimi gördüğüm renklerle örüyorum. Ön yüzde model kurulumu yapıyoruz. Arka yüzde de sarı ilmekleri sarı ile, yeşil ilmekleri de yeşil ile örüyoruz. Modelin ilk sırasını arka yüzde bu şekilde tamamladık. Şimdi ön yüzde modelde 2. sıra. Bu sıramızda hanımlar 9 ilmek krem öreceğim. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kremimi ördüm. Sarı ipimi alıyorum. 6 ilmek de sarı öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Geri dönüyoruz. Yine hanımlar arka yüzde ilk ilmeği düz örerek başlayalım. Diğer ilmekleri de gördüğümüz renklerle örüp ön yüzde buluşalım. Evet, arkada ilmekleri ördüm. Ön yüzdeyim hanımlar. Ön yüzde 3. sırayı yapacağız. 6 krem örüyorum. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle sarı ipimi aldım. 8 ilmek de sarı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Geri dönüyorum. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi tekrar ön yüzde modelde 4. sıradayız. 7 krem öreceğim. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sarı ipimi alıyorum. 6 tane de sarı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Geri döndüm. Yine arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Yeniden ön yüzde modelde 5. sıradayız. 4 krem örüyorum. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4. Ardından sarımı aldım. 14 ilmek sarı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14. Geri dönüyorum hanımlar. Yine arka yüzde sarıları sarı, kremleri krem ile örüp ön yüzde buluşalım. Evet, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Ön yüzde modelde 6. sıradayız. 7 krem örüyorum. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kremimi ördüm. Tekrar sarımı alıyorum. 6 tane sarı öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Geri dönüyoruz hanımlar. Yine arka yüzde ilmeklerimizi örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet, şimdi ön yüzde modelimizde 7. sıramıza geldik. 7. sıramızda hanımlar 6 tane krem örüyorum. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sarımı aldım. 8 ilmekte sarı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Tekrar geri dönüyoruz. Yine arka yüzde ilmeklerimizi örelim, gelelim. Evet, şimdi modelde ön yüzde ve 8. sıradayız. 9 ilmek krem örüyorum. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sarı ipimi aldım. 6 ilmekte sarı öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine geri dönüyoruz. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim, gelelim. Evet, yeniden ön yüzde modelde 9. ve sonuncu sıradayız çiçek modelimizde. Bu sıramızda 8 krem örüyorum. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sarı ipimi alıyorum. 8 ilmekte sarı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekrar geri döndüm. Yine arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim, gelelim. Evet, ilmeklerimizi ördük. Bakın ortadaki sarı desenimizi de tamamlamış olduk. Şimdi yine krem ipimiz ile bir de şaroşa öreceğiz hanımlar. Sarı ipimizi de kesip artık arkaya düğümleyebiliriz. İlmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar krem ipimizle düzürelim. Arka yüzde de tekrar düz örüp yani bir diş haroşamızı oluşturup ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, bir diş krem haroşamı ördüm geldim. Şimdi patiğimizin diğer kenarındaki şu desenimizi yapacağız. Burada yaptığımız desenin tam tersini yapacağız. Yani 13 sıradan oluşan modeli tekrar uygulayacağız. Yine orayı da birlikte yapalım. Şimdi modelde 1. sıramız hanımlar. Öncelikle bu sıramızda kenar ilmeğimi alıyorum. 2. ilmeğimi krem ile ördüm. Buraya şöyle yeşilimi ekleyeceğim. Yeşille devam edeceğiz çünkü. Buraya 6 ilmek yeşil öreceğim. Modelde 1. sıramız 2 krem 6 yeşil. Hemen şu 2. yeşilimi de ördükten sonra yeşil ipimin ucunu şuraya düğümlüyorum. 2 yeşilimi örmüştüm. 6 tane yeşil olacak. Şu 3. yeşilim. 4, 5, 6. Tekrar geri dönüyoruz. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz. Model kurulumu yine sadece ön yüzde yapılıyor. Yeşilimi arkada bıraktım, kremimi aldım. Kalan 2 ilmeğimi krem ile örüyorum. Şimdi modelde 2. sıramız hanımlar. Bu sıramızda 5 tane krem örüyorum. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5. Yeşilimi aldım. 4 ilmek yeşil. 1, 2, 3, 4. Ardından geri dönüyoruz. Yine arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim, gelelim. Evet, ön yüzdeyiz. Modelde de 3. sıramız. Bu sıramızda 4 krem öreceğim. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4. Yeşilimi alıyorum. 6 tane de yeşil. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Ardından geri dönüyoruz. Yine arka yüzde ilmeklerimizi örelim, gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzde modelimizde 4. sıradayız. Bu sıramızda 7 tane krem örüyorum. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeşilimi aldım. 4 ilmek de yeşil. 1, 2, 3 ve 4. Geri dönüyoruz. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim, gelelim. Evet, yeniden ön yüzde modelde 5. sıradayız hanımlar. 6 krem örüyorum. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Yeşilimi aldım. Çaprazlamasını alıyorum. 6 ilmekte yeşil örüyorum. 3, 4, 5, 6. Geri dönüyoruz. Yine arka yüzde ilmekleri örelim, gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzde modelde 6. sıradayız. Bu sıramızda 9 ilmek krem örüyorum. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yeşilimi aldım. 4 ilmekte yeşil. 1, 2, 3, 4. Sonra geri dönüyoruz. Yine arka yüzde ilmekleri örüp gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Modelimizde de 7. sıradayız. 8 krem örüyorum. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeşilimi alıyorum. 6 ilmekte yeşilim var. 3, 4, 5, 6. Geri dönüyoruz. Yine arka yüzde ilmekleri örelim, gelelim. Evet hanımlar, ön yüzde modelimizde 8. sıradayız. Bu sıramızda 11 ilmek krem örüyorum. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yeşilimi aldım. 4 ilmekte yeşilim var. 2, 3 ve 4. Yine geri dönüyoruz ve arka yüzde ilmekleri örelim, gelelim. Evet, arka yüzde ilmeklerimizi ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Modelde 9. sıramız. 10 ilmek krem örüyorum. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hemen yeşilimi aldım. 6 ilmek de yeşil. 2, 3, 4, 5 ve 6. Yine geri dönüyoruz ve arka yüzde ilmekleri örelim, gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyim. Şimdi de modelimizde 10. sıradayım. 13 ilmek krem öreceğim. 13 krem. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yeşilimi alıyorum. 4 tane de yeşil. 1, 2, 3 ve 4. Geri dönüyoruz. Yine arka yüzde ilmeklerimizi örelim, gelelim. Modelimizde 11. sıramıza geldik. Ön yüzdeyiz. 12 krem örüyorum. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yeşilimi alıyorum. 6 ilmek de yeşil. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Tekrar geri dönüyoruz hanımlar. Yine arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim, gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Yeniden ön yüzde modelde 12. sıradayım. 15 krem örerek başlıyorum. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Yeşilimi alıyorum. 4 tane de yeşilim var. 1, 2, 3, 4 ve geri dönüyoruz. Yine arka yüzde ilmekleri örelim, gelelim. Evet, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Şimdi ön yüzde 13. ve sonuncu sıramızı yapacağız hanımlar. 14 krem örüyorum. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yeşilimi aldım. 6 ilmek de yeşilim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ardından geri dönüyoruz. Yine arka yüzde ilmeklerimizi örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, patiğimizin bu diğer tarafındaki yaprak modelimizi de burada tamamlamış olduk. Şimdi buraya hanımlar bir diş haroşa öreceğiz yine krem ipimiz ile. Bakın patiğimizin bu kenarı için, şurası için. Bir diş krem haroşamızı örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, bir diş haroşamı krem ipim ile ördüm geldim. Artık patiğimizin ön bölümünü bitirdik. Diğer kenarını yapacağız. Bu ilk kenarda olduğu gibi bakın yeşil ipim arkada kalmıştı. Yeşil ipimi şöyle uzatarak getiriyorum. İlmeklerimizi artık yeşil ipimizle öreceğiz. Biraz yeşilimi şöyle arkada gevşek gibi bıraktım. Renk geçişi olduğu için ilk ilmeğimi ve ikinci ilmeğimi hemen ördüm. Hanımlar, burada krem ipimi keseceğim. Artık modelin devamında krem ipimi kullanmayacağım. Yeşil ile devam edeceğiz. Şöyle kremi çekiyorum. Krem ipimin ucunu da yeşilime düğümleyeceğim patiğim sökülmesin diye.
Haroşalarımızı diğer kenarda olduğu gibi yeşil ipimle öreceğim burada. Bakın şöyle, bu yeşil ipin bir altından bir üstünden girersek yeşil ip arkada uzun uzun kalmayacaktır. Şöyle krem ipimin ucunda şöyle gizlemiş oluyorum. Bakın bu şekilde ilmeklerimi yeşil ipim ile haroşa öreceğim artık. Şöyle bakın, yeşilin yine altından girdim. Arkada yeşil ipimiz uzun uzun kalmadı. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi örüyorum. Şöyle sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Yine arka yüzde de ilmeklerimi yine yeşil ipim ile örüyorum hanımlar. Böylece yeşil ile bir diş haroşamız oluştu. Ben diğer kenara 23 diş, yani 23 sıra haroşa yapmıştım. Bu kenara da aynı sayıda yapacağım. Sizler diğer kenara kaç sıra yaptıysanız bu kenara da aynı sayıda yapmanız gerekiyor. Kenarlar eşit olmalı. Bakın bir diş haroşam oluştu. Şimdi buraya toplamda ilk kenarda olduğu gibi buraya da 23 diş haroşamı yapıp geliyorum hanımlar. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimizin bu kenarını da tamamladım. Geldim, 23 diş haroşamı yaptım. Şimdi buradaki ilmeklerimizi keseceğim. İkişer ikişer toplayarak kesimimi gerçekleştiriyorum. Burada biraz gevşek bir kesim yapalım. Çünkü kesim yaptığımız kenar ilmek yerlerinden topuk bölümünde ilmekler çıkartacağız. İlmekleri kolay çıkartabilmek için gevşek bir kesim yapmamızda fayda var. Bu şekilde ilmekleri kesiyoruz. Tamamı kesilecek. Ardından patiğimizin taban bölümünü yapacağız. Son bir ilmeğim kaldı. Bunu da kesiyorum. En son şuraya 2 tane zincir atacağım. Kenarımız sıkı sağlam olsun diye ipimi kesiyorum hanımlar. Evet, patiğimizin bu üst bölümünü tamamlamış olduk böylece. Şöyle. Şimdi şu geniş bölümden ilmekler çıkartarak tabanımızı öreceğiz. Bunun için şöyle bir tık daha uzun 25 santimlik bir şiş kullanacağım. Dileyen misinalı şiş de kullanabilir. Yine aynı yeşil ipim ile bakın şu ilk kenardan, şuradan ilk kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. Şöyle sırasıyla ilmekler çıkartacağız buradan taban için. Dikiş yapmayacağız tabanımıza. Şöyle tekrardan şu ikinci ilmeğim. Hemen ikinci ilmekten sonra şu kenarımıza bir düğüm atıyorum. Devam ediyorum. Bu şekilde ilmeklerimi çıkartacağım. Bakın sırasıyla kenar ilmek yerlerine giriyorum. Şu dördüncü ilmeğim. Şu beşinci ilmeğim. 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde şu diğer uca kadar ilmek çıkartacağız hanımlar, şuraya kadar. Ben bu uçtan şu diğer uca toplamda 86 ilmek çıkarttım. Sizler yanlara benden daha fazla haroşa yaptıysanız ilmek sayınız benden daha fazla çıkacaktır. Yanlara daha az haroşa yaptıysanız ilmek sayınız benimkinden daha az çıkacaktır. Şimdi hep birlikte şu uçtan şu diğer uca ilmeklerimizi çıkartalım, ardından buluşalım. Evet, diğer uca kadar 86 ilmeğimi çıkarttım. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar yine haroşa öreceğiz. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Burundan başlayarak tabanımızı yapacağız hanımlar. Şimdi bu taban ayrımında ilmekleri şu şekilde ayıracağız. İlmek sayınız kaç olursa olsun. Benim toplam 86 ilmeğim var. Sizin belki 94 ilmeğiniz var. Hiç fark etmiyor. Buruna 8 ilmek ayıracağız hanımlar. 8 ilmek. Toplam ilmeğimizden benim 86 var. Sizin artık kaçsa 8 ilmeği çıkartıyorum. Geriye hanımlar 78 ilmeğim kalıyor. 86'dan 8'i çıkarttım. 78 ilmeğim kaldı. Kalan ilmekleri de iki yana eşit paylaştırınca benim yanlara 39'ar ilmeğim düşüyor. İlmek sayınız kaç olursa olsun ayrımı böyle yapacaksınız. Patiğimizin tabanını yapabilmek için öncelikle şu ilk kenara düşen 39 ilmeğimizi örmem gerekiyor. Bu şekilde 3 oldu, 4, 5, 6, böyle 39 ilmeğimi örüp geliyorum. Evet, 39 ilmeğimi ördüm geldim hanımlar. Buruna 8 ilmek ayırmıştık. Şimdi 8 ilmeğimi de örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Saydığımızda şu sol kenarımda da 39 ilmeğim kalıyor. Şimdi geri dönüyorum 8 ilmekten sonra. Taban bölümde ipim hep karşıla ve ilk ilmeği örmeden alıyorum. 8 ilmeğimi öreceğim. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Tekrar geri döndüm. Burun ayırdığımız 8 ilmek ile buraya bir diş haroşamızı yaptık. Hanımlar, tabanımız 12 ilmek olacak ve 12 olana kadar da yer sırada yanlardan birer ilmek örerek ortaya ekleyeceğiz. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 8 ilmeğimi öreceğim. 4 oldu. 5, 6, 7, 8. Bir ilmek de şu kenardan örerek ortaya ekledim. 9. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 9 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir ilmek de şu kenardan örerek ortaya ekledim. 10 ilmek oldu ortada. Tekrar geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 10 ilmeğimi örüyorum öncelikle. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir ilmek kenardan örerek ortaya ekledim. 11 oldu. Tekrar geri döndüm. Yine ip karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 11 ilmeğimi öreceğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kenardan bir ilmek de örerek ortaya ekledim. 12. Artık 12 ilmek olarak kesimlerimi yapacağım. Şimdi 12 ilmeğim var tabanda. 11 ilmek öreceğim. 12. de kesimimi yapacağım. İpim karşıda, yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. ilmekte kenardakini de alıyorum, yanındaki ilmeği. İkisini keserek ördüm. Kesimden sonra geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. İpim karşıda. Tekrardan 11 ilmek örüyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kestim. Tekrar geri dönüyorum. Yine aynı işlemi yapacağım. 11 ilmek öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bu 12. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kestim. Hanımlar, tamam, bu şekilde yapılıyor. 11 örüyoruz, 12. de kesimi yapıyoruz. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişimizde yanlarda ikişer ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte tabanımızı bu şekilde örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, yanlarda ikişer ilmeğim kalana kadar tabanımı ördüm geldim. Şimdi kesimlere devam ediyoruz. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tabanımda yine son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın, bu sonuncu ilmeği örerken yandaki bir ilmeği de aldım. İkisini kesiyorum. Bu tarafta bir ilmek kaldı. Sonra geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ardından tekrar öndeki iki ilmeği yine keserek örüyorum. Burada fazladan bir kesim daha yaptık. Şimdi kenardaki şu son iki ilmek hariç tabanımda son 3 ilmek kalana kadar öreceğim. Diğer kenarda da kesimimi yapacağım. Bakın, bu son 3 ilmek kaldı. Öndeki ikiyi kesiyorum. Sonuncuyu örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini bir ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Şimdi artık kenarda bir ilmek kaldı. Şimdi şurada son 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimizi öreceğiz. Son kez kesimlerimizi yapacağız. Bakın, son 2 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeğin ikisini bir keserek örüyorum. Yine geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yine öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Burada kenardaki bir ilmek hariç tabanda 3 kalana kadar örüyorum. Buradaki 2 ilmeği keserek ördüm. Bu sonuncu ilmeği örerken yandaki ilmeği de alıyorum. İkisini bir örüyorum. Hanımlar, bu arkada 8 ilmek kaldı. Bu 8 ilmek ile patiğimizin arka bölümünü yapacağız. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Burada son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi keserek ördüm. 7 ilmek kaldı. Hemen şuradaki ilk kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. Tekrar 8 ilmeğimiz oluyor. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz, hem de arka bölüm bu kenarlara eklenmiş oluyor. Şimdi geri dönüyorum. Yine ip karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Yine son 2 ilmeğimi kestim.
Bu sağ kenarda ilmek çıkartırken geri döneceğim. Ön yüzde çıkaracağım. Hemen şuradaki kenar ilmek yerine girerek buradan da bir ilmek çıkarttım. Yine 12 ilmek oldu. Patiğimizin arkası böyle yapılıyor. Son 2 ilmek kalana kadar bu şekilde örüyoruz. Son 2 ilmeği kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartıyoruz. Geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. 2 ilmeğimi kestim. Geri dönüyorum. Bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Bu şekilde patiğimizin arkası örülecek. Biz bu işleme şu uçlara gelene kadar, yani son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte topuğumuzu tamamlayalım, ardından buluşalım. Evet hanımlar, son kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimizin topuk bölümünü ördüm geldim. Şimdi ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Şu ucumuzu da yine düzleyerek götüreceğim. Kenarlardan kalma ipuçlarımızı şöyle. Böylece patiğimizin örgü bölümünü tamamlamış olduk. Şöyle. Son bir ilmek kaldı. Bunu da kestim. Şimdi tığımı alacağım. Hemen şöyle dibine batarak burayı bir düzlüyorum. Şöyle. Bir de zincirimi attım şu kenara. Böyle tek sıradan oluşan bir kenar tığlamamız var. Patiğimizin boğaz kısmı daha sıkı sağlam olsun diye şöyle yapıyorum. İpimi tığıma doluyorum. Sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden batarak ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. Şu ipin ucunda gizleyerek götürüyorum hanımlar. Tekrar ipimi tığıma doladım. Sıradaki kenar ilmek yerine bakın ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. Bu şekilde sıkı iğne tekniği kullanarak kenar tığlamamızı yapıyoruz. Şöyle. Bu şekilde patiğimizin çevresini şu ilk başladığımız yere kadar yapalım, ardından buluşalım. Evet, ilk başladığım yere kadar kenar tığlamamı da tamamladım. 2 tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Patiğimizi bitirdik. Hemen ipimizin ucunu gizleyeceğim. Şöyle arka ilmek aralarına, şuralara girerek tekrar zincir tekniğiyle ucumu düğümleyerek ipimi gizliyorum. Şöyle. Evet. Patiğimiz böyle. Gördüğünüz gibi haroşa örgü olduğu için gayet esnek, ayağı saran hoş bir model oldu. Hemen makineye giydireceğim. Birlikte ayaktaki duruşuna da bakalım. Ben çok severek, çok beğenerek yaptım hanımlar. Umarım sizler de benimle patiğinizi beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Buyurun, patiğimizin ayaktaki duruşu da bu şekilde. Çok rahat, kullanışlı, çeyiz içinde oldukça uygun bir model. Gördüğünüz üzere tabanımız, topuğumuz dikişsiz olması itibariyle de hiç ayağa batmıyor, ayağı da rahatsız etmiyor. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.